Gel Aslı. Hocam Türk kahvenizi getirdim. Teşekkür ederim Aslı. Tablolar ve diplomalar için de usta yarın gelecek. Tamamdır, sağ ol. Hakan Bey gel de başlayalım mı? Tamam, alalım içeri. Herzlich willkommen Zürich in Deutschland hocam. Danke. Hoş geldiniz Hakan Bey, nasılsınız? Sizi buraya ne getirdi? Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da kimler yaşar? Sakarlar. Yani Türkiye'de psikiyatra gitsem anda magazine düşerim ya. Hazır turnedeyken geleyim bakayım dedim. Burada bu işler nasıl oluyor? Bu Mavi'yi çok mu aradın? Ruh hastası mısın sen? Biz tedavi edeceğim ayağını. Vallahi bir hareket lazım buraya. Toplantı masası mı bu? Bence bir langırt masası koysanız daha iyi olmaz mı? Yani orospu çocuklar ağlarken bir iki elma satar, havaları değişir. Kusura bakma, hastalarına da orospu çocuğu dedim ama. Şaka yapıyorum, sinirlenmiyorsun değil mi? Neyse, siz beni dövmeden ben konuya gireyim. Beni dövebilir misin? Ciddi soruyorum. Kapışalım istersen. Benim için hava hoş. Hakan Bey, sizinle neden kavga etmek isteyeyim? Sakinleşin. Buyurun oturun lütfen, devam edelim. Ha, onu bilelim de. Şimdi hocam ben sessizlikten çok korkarım. Sessizlik oldu mu o kafamın içindeki bozukluk dönmeye başlıyor. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama o yüzden hiç susmam ben. Evde TV hep açıktır. Yolda kendi kendime konuşurum. Geçen gün kendimle bir konuda anlaşamadım. Vallahi karakolluk olacaktım. Kendimi kendimden zor ayırdım. Bazen kendimi sikesim geliyor. Adam biri görmüş, bahçeye görmüşler. Küstüm, 3 gün kendimle konuşmadım. Ama diğer yandan Allah var, insanlar beni sever. Hakan geldi, neşe geldi derler. İnsanları kahkahaya boğarım. Cenaze havasını bile dağıtırım ama kimse sormuyor Hakan bu kadar neşeyi nereden buluyorsun diye. Bulmuyorum ki, uyduruyorum. Her sabah bugün yine çok komik olmalısın Hakan diyorum. Bunun da sebebi rahmetli babamdır. Çok sessiz bir adamdı. Ama bizi döverdi. Çok döverdi. Durduk yere odaya girer, kemerini çözer, bize girişirdi. Ya odamızda ders çalışıyoruz, orospu çocuğu. Ne yaşadın da geldin bize girişiyorsun? Manyak işte.
Sonra ne olduysa bir gün yine bizi döverken ben konuşmaya başladım. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Terzi. Bir hikaye anlattım. Bir espri patlattım. Babam durdu. Baktı ve güldü. Sonra siktir oldu, çıktı gitti odadan. Ondan sonra ne zaman bizi dövmeye gelse onu güldürecek bir şeyler buldu. Doktor bey, kendimi görünmez hissediyorum. Sıradaki. 20 yıl oldu doktor. Adam öldü gitti. Ben hala babasını güldürmeye çalışan o korkmuş çocuğu. Ama artık yoruldum ya. Sikeceğim stand-up'ını, bak çok yoruldum. Adam başı 5.000 liraya bilet satıyorum, ne anlatacağımı bilmiyorum. Son çare sana geldim işte. O kadar okumuş adamsın. Yap bakalım hareketini. İnsanlar bana bakıp yazık oldu diyorlar, biliyor musun? Duyuyorum yani, sağır değilim. Sarhoş olabilirim ama sağır değilim. O eski dergi kapaklarını, ödül törenindeki elbisemi falan hatırlatıp duruyorlar. Kançıklar. Ulan eskiden telefonum susmazdı be. Menajerler, yapımcılar, Derya Hanım şu projeye bir bakın diyenler, en zengin iş adamları peşimde koşardı. Bana yaranacağım diye yedikleri haltları bir anlatsam insan içine çıkamazlar. Ama henüz çok gençsiniz Derya Hanım. Bizim sektörde 26'yı geçtim mi yaşlısın artık. Ben de geldim 32 yaşıma. Sektör böyle zorbalıyor işte kadınları. Boşuna çekilmiyor o kadar genç kalacağım diye geberip gider karıların filmleri. Hepsi gerçek. Bütün bunları anlattığım bir kitap mı yazsam acaba? Çok iyi fikir lan. Milyoner olurum. Netflix'e de dizisini yaparlar. Hayatım roman. Yersen tabii. Bana alkolü bırak falan diye nutuk çekiyorlar. Ulan ayık kafayla aynaya bakmaya dayanamıyorum ben, anlamıyor musunuz? O aynadaki kadın bana bakıp nah çekiyor. Ben o aynadaki kadını tanımıyorum ki. Tipini sikeyim deyip yürüyorum her sabah. Sen de bana soruyorsun niye geldin diye. Niye geldim biliyor musun? Çünkü bir sabah uyandım ve telefonum gerçekten sustu. Öyle bir gün değil ha. Bir hafta, bir ay sonra baktım 1 yıl geçmiş. Kimse aramıyor. Ne menajer, ne yapımcı, ne de o sana ölürüm biterim diyen adamlar. Sessizlik diye bir şey varmış meğer. İnsanı içten içe kemiren bir kurt gibi. Eskiden kapının önünde paparazzi beklerdi. Şimdi apartmanın kapıcısı bile yüzüme bakmıyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Bir gün markette kasadaki çocuk bana bakıp dedi ki, abla sizi bir yerden çıkarıyorum ama ne lan? Ama çıkaramıyor işte. Ben bir zamanlar insanların duvarlarına posterimi astığı kadındım lan. Şimdi bir yerlerden tanıyorum ama kadın oldum. Ben yaşlanmadım doktor. Ben unutuldum. İnsanın yüzü kırsa ne olur? Botoks yaparsın, ışığı değiştirirsin, filtre koyarsın. Halledersin. Ama unutulmayı neyle kapatacaksın? İşte ben bu yüzden içiyorum. Sarhoşken hala o eski Derya'yım ben. Barda herkes bana bakıyor. Herkesle konuşuyorum. Herkes beni tanıyormuş gibi geliyor. Ama sabah uyanınca
Sabah uyanınca yine o aynadaki kadın, yine o sessiz telefon, yine ben. İşte beni buraya getiren bu doktor. Şöhretin bitmesi değil, artık kimsenin Derya dememesi. Aa, bak ben sana sormayı unuttum. Sen beni tanıyor musun? Hoş geldiniz Alp Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bilmiyorum. Bakalım nasılız. Tamam. Başlayalım o zaman. Ne getirdi sizi buraya? Vallahi çok emin değilim. Anlatmayı deneyelim. Ben bir cerrahım. Benim hayatımda hata diye bir kelime yok. Alp'in eli titremez. Alp asla hata yapmaz. En kötü durumdaki hastayı bile o masadan çekip alırım. Bu imajı kurmak için ne gençliğim kaldı ne de uykum. Vicdanımı bile bir kenara bıraktım. Bir cerrah için hasta insan falan değildir. Sadece çözülmesi gereken bir denklem. Denklemdi. O gece ev nöbetçisiyim. Eşimle çok kötü kavga ediyorduk. Bana sen narsistsin diyor. Tabaklar fırlatıyor, vazolar kırıyor. O anda telefon çaldı. Acil hasta, genç bir kız. Apendisi patlamış. Yüzlerce kez yaptığım şey. Biraz komplike ama baktığında sıradan bir iş. Hemen hastaneye koştum. Elimi yüzümü soğuk suyla yıkadım. Kafamı toparlamaya çalışıyorum ama eşimin ettiği hakaretleri bir türlü aklımdan çıkmıyor. Kendime Alp, sen bunu gözü kapalı başarırsın dedim. Ameliyata girdim. Her şey iyi yürüdü. Asistanlarıma hastayı kapatmalarını söyledim. Sonra ameliyathaneden çıktım. İki gün sonra kız öldü. Meğer çok büyük hata yapılmış. Bağırsak duvarında çok küçük bir delik açılmış. Sizin anlayacağınız bir şekilde anlatayım. Bu çok nadir görünen bir durumdur. Ama ölümcüldür. Hasta ameliyattan sağ çıkar. Ama birkaç gün içerisinde sıvılar karın boşluğuna sızar, sonra kana karışır. Derhal müdahale edilmezse vücut iflas eder. Tabii düşündüm bu hatayı ben yapmış olamam. Ancak ameliyat kayıtlarına bakıldığında anlaşıldı ki hatayı ben yapmışım. Ben o gün sadece bir hasta kaybetmedim doktor bey. Ben o gün kendimi, o sarsılmaz özgüvenimi, o yenilmez Alp'i o masada bıraktım. Sokakta her genç kızın gözüne sanki o masadaki kızmış gibi bakıyorum. Acaba onun yaşayacağı yılları ben mi çaldım? Korkumdan ameliyathaneye giremiyorum doktor bey. Ellerimin titremesinden de geçemiyorum. Basit. Ama ölümcül bir hata beni kendi defterimden sildi attı. Bunca yılım, özgüvenim, onca emeğim tamamen sıfırlandı. Ben ne yapacağım doktor bey? Öyle kocam beni aldatmış. Bu. Sizi dinliyorum. Biz kocamla ortaokuldan beri tanışıyoruz. Aynı sınıftaydık.
Lisede aşık olduk birbirimize. Yaş 18'e gelir gelmez de herkesin itirazlarına rağmen evlendik. Benim teyzem burada Berlin'de yaşıyor. Sağ olsun üniversite için bizi yanına aldı. Kaldık burada. Yakın zamanda öldü kocam. Daha 30 yaşındaydı. Trafik kazası. Herkes başın sağ olsun deyip duruyor. Gencecik yaşta dul kaldı. Ne büyük acı falan diye fısıldaşıyorlar. Sanıyorlar ki ben sadece ölüme ağlıyorum. Keşke öyle olsaydı. Ölmekte bir şey yok ki. Ölen ölür. Vedanı edersin, yasını tutarsın, biter gider. Ama benim tutunacak tek bir anım kalmadı. Yıllarımı o hastane koridorunda tek bir telefon ekranına bıraktım ben. Neyse uzatmayayım. Hastanede elime bir poşet tutuşturdular. Eşinizin eşyaları dediler. Cüzdanı, pantolonu, ayakkabıları. Baktım sürekli telefonu titriyor. Annemdir ya da bir yakındır diye açtım ekranı. Ekranda bir mesaj. Neredesin sevgilim? Sevgilim. Yanında da küçük bir kalp. Cenaze işlemlerinden sonra namazıdır, definidir eve döndüm. Ev kalabalık tabii. Kalabalıkta pek bir şey anlamıyor insan. Ne zamanki insanlar çekiliyorlar. Herkes kendi hayatına dönüyor. O zaman anlıyorsun neyin ne olduğunu. Bizde çocuk da yok. Bir seneye falan yaparız demiştik ama o da olmadı. Kaldım bir başıma. Evdeki her şeye yabancı gibi baktım. Lise fotoğraflarımız, tatil fotoğraflarımız, rengi uğruna kavgaya tutuştuğumuz koltuk takımı, seçmek için saatlerce uğraştığımız tablolar, beraber boyadığımız anahtarlık. Hepsi suratıma tükürdü sanki. Ben 15 yıl boyunca bir yalancıyla mı yaşamışım? İşin en kötü tarafı ne biliyor musun? Adam gitti. Beni böyle affedersiniz sik gibi bıraktı gitti. Şimdi ben ne yapacağım? Kime bağıracağım? Kimin suratına çarpacağım o telefonu? Kimden hesap soracağım? Dayanamadım, o kadını buldum. Bak, manken gibi kadın. Görünce de tutamadım kendimi, gittim yanına. Maria'ymış adı. Meğer 4 senedir beraberlermiş. Ben çocuk hayalleri kurarken onlar evlilik hayalleri kuruyorlarmış. Kadının tabii ne öldüğünden ne evli olduğundan haberi var. Benden duyunca da başladı ağlamaya. Ama o kadar güzel ağlıyordu ki. Bir insan ağlarken bile nasıl o kadar güzel olabilir bilmiyorum. Kadının ağlaması benim gülmemden daha güzeldi, o derece yani. O an içimden o kadar güzel olmadığım için eşimden özür diledim resmen. Ben geri zekalıyım herhalde değil mi? Şimdi yasını tuttuğumu zannediyorlar. Ya ben kimin neyin yasını tutayım? Benim sevdiğim adam hiç var olmamış ki. Ben aldatılmış bir kadından fazlasıyım. Herif beni yok saymış ya. Hiç olmamışım ki ben onun için. Ve şimdi bütün bunlara rağmen salak gibi hala onu özlüyorum. Ne demek ya, düşünsenize. Onu özlüyorum. Hala. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Herif bana az bile yapmış. Allah'ını seviyorsan çocukluğuma mı iniyorsun?
Beynime format mı atıyorsun, ruhumu mu değiştiriyorsun, ne yapıyorsan yap. Beni bu gerizekalıdan, kendimden kurtar doktor bey. Anlatacağım. Buyurun. Doktor bey, benim doğuştan bir hastalığım var. Kostman diyorlar. Kanımda beyaz hücre yokmuş. Vücudumun savunma sistemi yokmuş yani. Çocukken dışarıda birinin hapşırması bile benim için çok tehlikeli. Çocukluğum bu korkuyla geçti. Tabi hastaneler yüzünden dersleri hep kaçırdım. Sınıfta tahtaya bakınca sadece koca bir boşluk görüyordum ben. Notlarım rezaletti ama suçum neydi ki? Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Çocuklar çok acımaz. Arkamdan çürük diye bağırıyorlardı. O bağırtılar ruhumu mikroplardan daha çok hasta etti. Ama asıl cehennem evdeydi. Babam. Babam zayıflığa hiç gelemez. Hastalığımı tembellik zannediyordu. Getirdiğim her zayıf nota sanki kasten yapıyormuş gibi döverdi beni. Bizi rezil ediyorsun. Hasta olman aptal olmanı gerektirmiyor diye bağırırdı. Dışarıda dünya, evde babam eziyordu beni. Ya ben küçücük bir çocuğum. Ben mi istedim hasta olmayı ya? Sonra bir karar verdim. Madem vücudum beni korumuyor, ben kendi yumruklarımla kendimi koruyacağım. Okulda benimle dalga geçen kim varsa dövmeye başladım. Onları vurdukça babamdan yediğim tokatın acısı geçiyor sandım. Kimse bana bir daha çürük diyemedi. Çünkü yaklaşırsalar canlarını yakacağımı biliyorlardı. Saygıyı korkuyla kazandım. Şimdi 34 yaşındayım. Sağlığım düzelmiş olabilir. Ama o içimdeki çocuk halen o hastane camlarından nefretle bakıyor dünyaya. Kimseye güvenmem. Kimsenin omuzuna yaslanmam. Ne zaman birine yakınlık hissetsem ondan bana zarar gelecekmiş hissiyle oradan uzaklaşıyorum. Ama inanın, diğer yandan da birilerini sevmeyi, birilerini gerçekten sevmeyi, kendimi birinin kollarına bırakabilmeyi çok istiyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Yalnız yalnız yaşamayı bir zafer olarak gördüm. Ama artık olmuyor. Çünkü artık gerçekten yalnızım. Babam öleli epey zaman oldu. Sonra annem öldü. Yıllardır benimle yaşayan bir köpeğim vardı. Kont. Geçenlerde o da öldü. Bir tek ben ölmedim. Hani yalnızlık Allah'a mahsus derler ya. Ben ne zaman öleceğimi diye düşünürken neden kendimi öldürmüyorum dedim kendi kendime. Tövbe estağfurullah. İnsanın nefsi böyle şeyler fısıldıyor maalesef. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Bana bir yol gösterin doktor bey.
Ben buraya niye geldim bilmiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Lütfen ben konuşurken beni bölmeyin. Siz hiç binlerce kişinin hayatını tek bir Excel hücresine sığdırdınız mı? Ben yaptım onu. Bir sabah kahvemi içerken tek bir imza attım. Tam 650 aile işten çıkardım. Ne hissettim peki? Hiçbir şey. Bana acımasız diyorlarmış. Desinler. Dünya zayıfların ağlamasıyla değil, güçlerin verdiği zor kararlarla dönüyor. Ben o koltuğa oturana kadar kaç kişinin ayağını kaydırdım biliyor musunuz? Çünkü ben onları ezmesem, onlar beni ezecekti. Hayat bir hayır kurumu değil, bir eleme sistemi. Ben de elenmemeyi yemin ettim. Bana böyle öğrettiler. Benim hayatım böyle geçti. Sonra bir şey geldi başıma. Ne gibi bir şey? 3 ay önce otoparkta bir adam yolumu kesti. Kovduğum adamlardan biri. 20 yılını vermiş. Neden ben diye soruyor. Yüzüne baktım. Kişisel değil. Sadece matematik dedim. Bindim arabama, bastım gittim. Benden sonra adam kendini otoparkın 5. katından aşağı atmış. Eskiden olsa şimdi ne yapayım, oturup ağlayayım mı derdim. Bir eksiklik yaptım mı diye dönüp bakardım. Tabii ki hayır. Ben işimi yaptım. Şirket kârda, hisseler uçuyor derdim. Neden bilmiyorum, artık diyemiyorum. Adamın betonla buluşma şiddetini, o çarpma sesinin frekansını hesaplıyorum. Artık yapamıyorum. Yok, öyle fizik problemi gibi değil. Artık tek düşündüğüm şey adamın karısı, kızı ve o çarpma sesi. Ne kadar düşünmemeye çalışsam da başaramıyorum. Bana ne oluyor doktor bey? Eskisi gibi olmak istiyorum, olamıyorum. Yeni ben kimdir nedir tanımıyorum. Önceden neden öyleydim, artık neden böyleyim? Hiç bilmiyorum. Bu düşünceler bana ait değil. Olmamalı. Ben böyle biri değildim. Değil miydim? Bilmiyorum. Bir ölümün sizi bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmediniz belki de. Peki sizce niye böyle oldu? Babama göre insanlar ikiye ayrılır. Kazananlar ve diğerleri. 7 yaşındaydım. Bir sabah kahvaltı masasına oturduk. Babam gazete okuyordu. Masada bir sandalye boş kalmıştı. Sanırım artık gücü kalmamıştı. Bir daha görmedim zaten onu. Hiç kimse bir şey söylemedi. Babam gazeteyi indirmedi bile. Ben de o gün
Bunu çok ağır bir şekilde öğrenmek zorunda kaldım. Ya masada kalırsın, ya o sandalyeye dönüşürsün. Birine alıştığınızda onun sizi terk etmesi gerçekten çok acıtıyor. İşte ben o hissi hayatımdan çıkardım. Birini hayatına alırsın, ona alışırsın, sonra bir gün mutlaka gider. Ben bunu gördüm. Nasıl bir enkaz bıraktığını da gördüm. O yüzden bağ kurmam. Kişisel değil, sadece matematik. Çünkü sonucu belli. Parmağınızda evlilik yüzüğü var. Eminim çocuklarınız da vardır. Ben hayatımda hiç evlenmedim. Hiç çocuğum olmadı. Bir adamla ya da çocuklarla hayatımı paylaştığımı hayal bile edemiyorum. Delirirdim herhalde. Bence böyle hayat çok daha güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sahi, onların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olabileceğini hiç düşündünüz mü? Efendim baba. Bitti, bitti. Şimdi bitti. Teşekkür ederim. Tamam, siz çıkın, ben de yarım saate mezarlıktayım. Sağ ol. Görüşürüz. Onların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olabileceğini hiç düşündünüz mü?